Klima kapasitesi hesabı, bir odanın veya mekanın soğutulması için gerekli olan soğutma gücünü belirlemek amacıyla yapılır. En pratik hesaplama yöntemi, oda hacmi ve kullanım şekline göre genel bir tahmin sunan yöntemdir. İhtiyacımız olan klima kapasitesini 3 farklı yöntem ile hesaplayalım. Birinci yöntem, alan hesabıyla BTU değeri bulmak. Odanın metrekaresini 2.2 sayısına böldükten sonra çıkan sonucu, 1000 ile çarparak odanın soğutma ihtiyacını buluruz. 4 metre eni ve 6 metre boyu olan bir odanın alanını 24 metre kare olarak buluruz. Bulduğumuz 24 metre kare alanı 2.2 sayısına böldüğümüzde 10.909 sonucunu elde ederiz. Bunu da 1000 ile çarptığımızda 10.909 sonucunu buluruz. Bu hesaplama sonucuna göre 12.000 BTU kapasiteli klima seçilmesi uygundur. İkinci yöntem, bölge katsayısıyla BTU değeri bulmak. Yaşadığımız bölgenin katsayı değeri, odanın metrekaresi ile çarpılır ve odada yaşayan her bir kişi için 600 BTU değeri hesaba eklenir. Odanın aydınlatması için kullanılan eşyalar, 500 Watt'tan daha çok enerji tüketiyorsa, her bir Watt için hesaba 3.412 BTU eklenir. Bunu bir örnekle hesaplayalım. İstanbul'da oturduğumuz dairenin 24 metrekarelik salonuna duvar tipi split klima taktıracağımızı varsayalım. Salonda 6 adet 100 Watt ve 1 adet 60 Watt ışık veren lambalarımız mevcut. Evde sürekli olarak 3 kişi yaşıyor. Önce bölge katsayısını bulalım. Marmara bölgesi için 385, Ege bölgesi için 423, Karadeniz bölgesi için 385, İç Anadolu bölgesi için 346, Akdeniz bölgesi için 445, Doğu Anadolu bölgesi için 308, Güneydoğu Anadolu bölgesi için 462 katsayısını kullanabiliriz. Kişilerden kaynaklı ısı kazancını hesaplamak için, soğutulacak alanda sürekli bulunan her bir kişi için 600 BTU hesaba eklenir. Şimdi de aydınlatma kaynaklı ısı kazancını hesaplayalım. Aydınlatma amaçlı kullanılan 6 adet 100 Watt, 1 adet 60 Watt lambanın toplam tüketimi 660 Watt olarak hesaplanır. Aydınlatma gücü, 500 Watt üzerindeki her bir Watt için 3.412 BTU eklenir. Fazla olan 160 Watt, 3.412 ile çarpılarak elde edilen 545.92 BTU ısı kazancı hesaba eklenir. Marmara bölgesi katsayı değeri 385 ile odanın metrekaresi 24'ü çarptığımız zaman 9240 BTU değerini elde ederiz. Odada yaşayan kişi sayısını 600 ile çarptığımız zaman 3 kişiden kaynaklı toplam ısı kazancı 1800 BTU değerini buluruz. Aydınlatma kaynaklı ısı kazancını 500 Watt üzerindeki 160 Watt'ı 3.412 katsayısıyla çarparak 545.92 sonucunu elde ederiz. Bulduğumuz bu 3 değeri topladığımızda 11.585.92 BTU sonucuna ulaşırız. Bulduğumuz bu sonuca göre 12.000 BTU kapasiteli klima seçilmesi uygundur. Üçüncü yöntem, soğutma yükü, en basit tabiriyle, bir ortamı sabit sıcaklıkta tutabilmek için dışarıya atılması gereken ısı miktarıdır. Soğutma yükü hesabında, özellikle yaz aylarında güneşin etkisi en önemli faktördür. Güneş ışınları pencereler yardımıyla doğrudan yaşanan alanlara gelir. Bina dış duvar yüzeylerine gelen güneş ışınları ise, duvar yüzeyi tarafından emilir ve ısı transferiyle iç alanlara geçer. Bunun haricinde havalandırma veya hava sızıntısı, insan ve cihazlardan kaynaklı ısı kazancı gibi etkenler soğutma yüküne ilave edilir. Bütün bu etkenlerin hesaba katılarak, tüm kaynaklardan elde edilen ısının hesaplanarak, toplam ısı kazancının bulunması gerekir. Ancak basit hesaplamalarda veya tek bir mahal için klima kapasitesinin belirlenmesinde bu pratik yöntemi kullanabilirsiniz. Her ne kadar gerçek sonucu birebir vermese de, önceki iki yönteme göre çok daha sağlıklı bir yöntemdir. Bu pratik yöntemde, insanlardan gelen ısı kazancı,
taze hava ihtiyacından kaynaklanan ısı kazancı, aydınlatma ve elektrikli cihazlardan gelen ısı kazancı, radyasyondan kaynaklı ısı kazancı, taşınım ve iletimle gelen ısı kazancı, bunların toplamı, toplam soğutma yükünü verir. İnsanlardan gelen ısı kazancı, kullanım alanlarına göre değişiklik gösterir. Okul, tiyatro, sinema gibi yerlerde, her bir kişi için 110 watt, ofis, konut, otel, mağaza, dükkan gibi yerlerde, her bir kişi için 130 watt, bankalarda, her bir kişi için 145 watt, restoranlarda, her bir kişi için 160 watt, disko ve barlarda, her bir kişi için 245 watt, spor salonlarında, her bir kişi için 425 watt ısı kazancı hesaba eklenir. Taze havadan gelen ısı kazancını hesaplayalım. Kişi başına gereken taze hava miktarı 20 ile 60 arası alınır. Hesaplanan mahallere göre alınabilecek taze hava miktarını tablodan seçebiliriz. Taze havadan gelen soğutma yükünü hesaplamak için kişi başına taze hava miktarı ile kişi sayısı ve saat çarpılır. Aydınlatma kaynaklı ısı kazancını hesaplayalım. Tablodan hesaplama yapılacak mahalle göre seçim yapılıp mahal alanı ile çarpılır. Elektrikli cihazlardan gelen ısı kazancını hesaplayalım. Fotokopi makinesi için 290 watt, televizyon için 200 watt, bilgisayar için 116 watt, ütü için 500 watt, buzdolabı için 175 watt alınabilir. Radyasyondan gelen ısı kazancına bakalım. Her bir yöndeki pencere alanları metrekare olarak hesaplanıp, tabloda belirtilen o yönün katsayısı ile çarpılır. Tüm yönlerdeki sonuçlar toplanıp, watt cinsinden soğutma yükü hesabına eklenir. Tüm yönlerdeki pencerelerden kaynaklı soğutma yükleri hesaplanırken, her bir pencerenin gölgeleme faktörü ile çarpılması gerekir. Taşınım ve iletimle gelen ısı kazancı. Bu aşamaya kadar hesaplanan ısı kazançlarının tümü toplanır. İzolasyon durumuna göre %8 ile %12 arasında toplam soğutma yüküne ilave yapılır. İyi izolasyonlu yeni bina için %8, orta izolasyonlu bina için %10, izolasyonlu olmayan bina için %12 arttırım uygulanır. Şimdi de üçüncü yöntemi kullanarak örnek bir soğutma yükü hesabı yapalım. 24 metrekare, iyi izolasyonlu, ısı camlı, jaluzi pencereli, doğu yönünde pencere 2 metrekare, güneydoğu yönünde pencere alanı 3 metrekare olan oturma odasının soğutma yükü nedir? Evde 3 insan yaşıyor, 2 bilgisayar, 1 televizyon, 1 buzdolabı, 1 de ütü var. Hesaplayalım. İnsanlardan gelen ısı kazancını hesaplarken, konutlarda her bir kişi için 130 watt alabiliriz. Bu, olmazsa olmaz bir rakam değildir. Siz bunu 100 ya da 150 de alabilirsiniz. Bu rakamı kişi sayısıyla çarpalım. 130 watt çarpı 3 kişi eşittir 390 watt sonucuna ulaşırız. Taze havadan gelen ısı kazancı hesabında, konutlar için tabloda bir rakam belirtilmemiş. Ben, sık sık havalandırılan bir mahal olduğunu düşündüğümden, ofislerle aynı rakamı alıyorum. 40 metreküp bölü saat. Bu rakamı kişi sayısıyla çarpalım. 40 metreküp bölü saat çarpı 3 kişi çarpı 7 eşittir 840 watt sonucunu buluruz. Önceki hesaplamadan gelen 390 watt hesaba eklersek, 1230 watt sonucunu elde ederiz. Aydınlatma kaynaklı ısı kazancını hesaplarken, konutlar için tablodan 20 watt bölü metre kare seçiyorum. Bu rakamı mahal alanıyla çarpalım. 20 watt bölü metre kare çarpı 24 metrekare eşittir 480 watt buluruz. Önceki hesaplamadan gelen 1230 watt hesaba eklersek, 1800 watt sonucuna ulaşırız. Elektrikli cihazlardan gelen ısı kazancına bakalım. Bilgisayar 2 çarpı 116 watt, televizyon 200 watt, buzdolabı 175 watt, ütü 500 watt, ısı kazancı toplamı 1107 watt bulunur. Önceki hesaplamadan gelen 1800 watt hesaba eklersek 2817 watt sonucuna ulaşırız. Radyasyondan gelen ısı kazancı. Doğu yönünde pencere 2 çarpı 50 watt, güneydoğu yönünde pencere 3 çarpı 150 watt, pencere gölgeleme faktörünü 0,5 alırsak
275 watt sonucuna ulaşırız. Önceki hesaplamadan gelen 2817 watt, hesaba eklersek 3092 watt sonucuna ulaşırız. Taşınım ve iletimle gelen ısı kazancı. İyi izolasyonlu bina olduğu için artırım oranını %8 alıyorum. 3080 çarpı 8 bölü 100 eşittir 246,40 watt toplam soğutma yüküne eklenir. Önceki hesaplamadan gelen 3092 watt, hesaba eklersek 3338,4 watt sonucuna ulaşırız. Toplam ısı kazancı. Elimizdeki verilere göre elde ettiğimiz ısı kazancı toplamı 3338,4 watt çarpı 3,43 eşittir 11.450,71 BTU bölü saat sonucunu buluruz. Bu hesaba göre de 12.000 BTU kapasiteli klima seçilmesi uygundur. Birinci yönteme göre yapılan hesaplamada 10.909, ikinci yönteme göre yapılan hesaplamada 11.585, üçüncü yönteme göre yapılan hesaplamada 11.450 sonucunu elde ettik. Görüldüğü gibi, her üç yöntemin sonunda da soğutma yükü hesabı birbirine yakın hesaplandı. Her üç yönteme göre de 12.000 BTU kapasiteli klima seçilmesi uygundur. Toplam soğutma yükü 9.000'den düşük ise 9.000 BTU, 9.000 ile 12.000 arası ise 12.000 BTU, 12.000 ile 18.000 arası ise 18.000 BTU, 18.000 ile 24.000 arası ise 24.000 BTU, 24.000 ile 48.000 arası ise 48.000 BTU kapasiteli klima seçilir. Daha yüksek kapasiteli soğutma ihtiyacında duvar tipi split klima tercih edilmez. Kapasite değerleri de kilowatt cinsinden belirlenir. Kanalımızın ilk videosunu izlediniz. Videoyu beğendiyseniz ve bu tür içeriklerin devamını istiyorsanız, yorum yazmayı, beğen tuşuna basmayı, videoyu paylaşmayı, en önemlisi de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teneke Mühendisi, desteğinizi bekliyor.